basit tabirle 0-20 desibel arasında normal kabul ettiğimiz seslerin duyma ve ayırt etme bakımından kişinin kabiliyetinin azalmasıdır. İşitme sisteminin birer parçası olan dış kulak, orta kulak, iç kulak, sinir sistemi ve merkezi işitme sisteminin herhangi bir yerinde oluşan bir patoloji, bir problemden kaynaklı olarak sistemin çalışma zorluğudur. Çalışmasındaki kabiliyetin azalmasıdır. İşitme kaybına etki eden bir faktör olabileceği gibi birbirine bağlantılı birden fazla faktör de olabilir. İşitme problemine neden olan bu patolojilerin oluştuğu yere göre ve bu patolojilerin etkilerine göre işitme kayıpları tiplere ayrılmaktadır. İletim tip işitme kaybı, mix tip işitme kaybı, sensörel işitme kaybı en sık gördüğümüz işitme kaybı tipleridir. Bunlara ek olarak fonksiyonel işitme kaybı ve merkezi işitme kaybı da eklenebilir. İşitme cihazı bulunduğu ortamdaki sesleri mikrofon aracılığıyla toplayıp bu sesleri kişinin duyabileceği seviyeye frekansa özgü yükselterek kişiye bu sesleri duyurmaya yarayan, kişiye özel uyarlanan elektronik bir tıbbi alettir. Yani bir nevi işitme kayıplı kişilerin rehabilitasyonunda kullanılan bir elektronik araç. KBB hekimleri ve odyologların işitme ölçümlerinin sonucunda işitme kaybına rastlandığında bir an önce kullanılmaya başlanması gereken bir ürün. Çünkü işitme cihazı kullanımındaki verimi erken teşhis ve erken işitme cihazına kullanmaya başlamak hayati önem arz ediyor. İşitme cihazı ne kadar geç kullanılmaya başlanırsa işitme cihazından sağlanan verim de o ölçüde azalmaya başlıyor. Çünkü işitme kayıpla geçirdiğiniz sürede kişilerin konuşmayı ayırt etme skorları dediğimiz, yani konuşulan kelimeleri anlama, ayırt etme oranı düştüğü için işitme cihazından alacağı verim de düşmektedir. İşitme cihazı alırken dikkat etmemiz gereken hususlarda öncelikle biraz markadan bağımsız olacak. Çünkü işitme cihazı sektöründe artık kötü marka yok. Günümüzde bütün markalar birbirine eşdeğer teknolojiyi kullanmakta. Aslında burada hayati önem arz eden sizin süreci beraber yürüteceğiniz uzman. Çünkü işitme cihazı teknolojisi çok ilerledi. Günümüz teknolojilerin hepsini içinde barındırıyor. Ama işitme cihazının seçiminden uyarlama ve ayar sürecinde bütün süreci yöneten uzman. Yani size doğru cihazı seçecek olan kişi de, bunu doğru bir şekilde uyarlayacak olan kişi de uzman olduğu için sizin aslında burada doğru uzmanı seçmeniz gerekiyor. Alınacak verim uzmanla doğru orantılı bir şekilde ilerliyor. Bir de işitme merkezlerinde yapılan ayarın, yapılan uyarlamanın doğruluğunu ölçen test bataryaları mevcut. Bu test bataryaları cihazın ayarını doğrulamak için hayati bir öneme sahipken ne yazık ki günümüzde çoğu merkez tarafından uygulanmamakta. Bu da işitme cihazını kişiye özel bir tıbbi alet olmaktan çıkarmakta. Çünkü kişiye özel uyarlama yapılırken bu kişinin kulak yolu, kazancı, işitme cihazında kullandığınız kalıbı materyali, bunların hepsi ses akustiğine etki etmekte. Siz kişiye özel ölçüm yapmadığınızda bunu kişiye özel bir cihaz halinden çıkarmış oluyorsunuz. O yüzden bu test bataryalarının yapıldığı, süreci beraber yürüteceği, doğru uzmanın seçildiği bir işitme merkezinde bu işlemleri yaptırmalılar. İşitme cihazı fiyatları geniş bir yelpazede. Şöyle günümüzde 7.000 liradan 40.000 liraya kadar işitme cihazı mevcut. Tabii bu kişinin isteklerine göre şekillenen, yani sosyal yaşantısında ihtiyacı olduğu durumlara göre özellikleri belirlediğimiz bir cihaz, işitme cihazı. Bu noktada SGK standart bir rakam karşılamakta. Yani işitme cihazının hepsini karşılamamakta. Emekli için, çalışan için, çocukları da yaşlarına göre ayırarak belirli rakamlar karşılamakta. Bu rakamlar da her sene, hemen hemen her sene güncellenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ziyade özel sağlık sigortalarında farklı bir durum işlemekte. Yani özel sağlık sigortası işitme cihazınızı hiç karşılamayabilir ama tüm ücretini de karşılayabilir. Bu aslında tamamen sizin özel sağlık sigortasıyla yaptığınız poliçeden kaynaklı. O poliçede işitme cihazı karşılaması varsa belli bir miktarı, belli bir oranı ya da tamamını da karşılayabilir.
birçok alt başlığa sahip tür olarak, çeşit olarak. Bunlar iletim tipi işitme kayıplarında kullandığımız özellikle kemik yolu işitme cihazları, yani sesi kemik değil, kemik yoluyla ileten işitme cihazları ve hava yoluyla ileten işitme cihazları olarak ayrılıyor. Hava yolu işitme cihazlarında da kulak arkası, klasik kulak arkası dediğimiz model, kulak içi, kanal içi, dip kanal içi dediğimiz bütün parçaların kulağın içinde olduğu modeller. Receiver in the ear, yani receiver kulak içinde dediğimiz hoparlör kulak içi modellerimiz. Bunlarda sadece hoparlör kulağın içinde, geri kalan parçalar kulağın arkasında oluyor. Bir de son zamanlarda çıkmış transmodüler bir sistem. TIE dediğimiz işitme cihazları var. Bunlarda mikrofon ve hoparlör kulağın içindeyken işitme cihazının ana parçası kulağın arkasında oluyor. Bunlar kişiye göre, kişinin seçimlerine göre karar verdiğimiz hastaların beklentileri, cihazı üzerindeki özellikler, bulunması gereken özelliklere göre ve işitme kaybının türü, derecesi, hastanın kulak yapısı, kulağında bulunan herhangi bir engel, yani şöyle söyleyeyim, kulakta bir akıntı var mı yok mu, kulak kanalı dar mı, bunun gibi etkenleri de değerlendirerek bir bütün olarak karar verdiğimiz modeller. Normalde işitme cihazına bakış açısı biraz farklı. Yani işitme cihazı bir kere alındığında ve uygulandığında sürecin bittiği düşünülüyor. İşitme cihazı bir alışverişte sağladığınız, alınca işinizin bittiği bir ürün değil. İşitme cihazı sıkı takip gerektiriyor. Kişiyle ilgilenen uzmanın periyodik olarak takipleri belirlemesiyle oluşuyor. İşitme cihazı aldığınızda sıkı takipleriniz olması gerekiyor. Bu takiplerde işitme kaybınızın değerlendirilmesi gerekiyor. Herhangi bir değişiklik varsa işitme cihazınızda da bu değişikliğe yönelik yeni ayarlamalar yapılması gerekiyor. Çünkü bu ayarlamalar yapılmazsa siz işitme cihazından verim almamaya başlıyorsunuz. Bu da işitmenizde ve konuşmayı ayırt etme skorlarınızda gerilemelere neden oluyor. Bunun önüne geçmek için sıkı takip olması gerekiyor. İşitme cihazının bakımlarını sıkı bir takiple yapılması gerekiyor. Çünkü işitme cihazları elektronik bir aletler. Ve bu elektronik alet, diğer elektronik aletler gibi bakım, temizlik, bu gibi ihtiyaçlara sahip. Bu ihtiyaçları belli periyotlarla yaptırırsak kullanılan cihazın ömrü de uzamış oluyor. O yüzden her zaman üstüne değindiğim gibi uzman en önemli konu ve bu uzmanın belirlediği periyotlarda işitme takibi, işitme cihazı ayarı ve cihazın bakımlarının yapılması gerekiyor. Kulak çınlaması kişinin bir sesin varlığı olmadan o sesi duyması. Aslında bu ikiye ayrılıyor. Objektif tinnitus ve subjektif tinnitus olarak. Objektif tinnitusta fiziksel bir sorun var. Yani dışarıdan da duyulabiliyor bu ses. Hekim, yani KBB hekimi, odyolog hastanın kulağına yaklaştığında veya bir steteskopla bu sesin varlığını hissedebilir, duyabilir. Subjektif tinnitus ise sadece hastanın duyduğu, dışarıdan duyulmayan ve fiziksel problemden kaynaklanmayan bir durum. Bu gibi durumlarda hasta tinnitusun, çınlamanın yönünü farklı söyleyebiliyor. Direkt başımın orta bölgesinden geldiğini söyleyebiliyor, kulağın içinden geldiğini söyleyebiliyor. Yani bunu dallandırabiliyor. Tinnitusta tedavi var mı? Şöyle, objektif tinnitus medikal ve cerrahi müdahalelerle tedavisi sağlanabiliyor. Subjektif tinnitus da böyle değil. Subjektif tinnitusa genellikle işitme kaybı da eşlik edebiliyor. Bu gibi durumlarda kişinin tinnitusunun frekansını, şiddetini, baskılanıp baskılanamadığını, bunları belli testlerle ölçüyoruz. Bu testler sonucunda kişiye çeşitli terapiler uygulayabiliyoruz. O terapiler ek olarak işitme cihazı uygulaması da yapabiliyoruz. Bu şekilde kişinin baskılanabilen bir tinnitusu varsa bunu baskılayıp, daha doğrusu gönderdiğimiz seslerle bunu maskeleyip kişinin bu sesi duysa bile hayatına etki etmeyecek boyuta indirgenmesini sağlıyoruz. Bu şekilde yaşam konforu da artıyor. Ve tinnitus şikayet edilebilir, hayat kalitesini bozan bir durum olmaktan çıkıyor.